Herkese merhaba. Hepimiz duymuşuzdur şu lafı. Fil hafızası. Peki ama bu sadece bir deyim mi yoksa işin içinde gerçekten bilimsel bir şeyler var mı? Gelin bu konunun derinliklerine hep birlikte inelim. Şöyle bir senaryo düşünün. Yıllar geçiyor, korkunç bir kuraklık başlıyor ve bir fil sürüsü dönüp dolaşıp tam da o yıllar önce buldukları eski su kaynağına gidiyor. Peki bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa o meşhur fil hafızasının ta kendisi mi? İşte bütün efsane tam da bu sorunun etrafında şekilleniyor. Şimdi, kısa cevap şu. Evet, fillerin hafızası çok güçlü ama her şeyi değil. Asıl olay hayatta kalmaları için ne kritikse, ne önemliyse işte onu hatırlamaları. Yani bu öyle ezbere dayalı bir hafıza falan değil, çok daha fazlası. Evrimle keskinleşmiş tam bir hayatta kalma aracı. Peki, bu hayatta kalma aracı tam olarak nasıl işliyor? Gelin şimdi fillerin bu inanılmaz yeteneğinin arkasındaki bellek türlerine, yani kanıtlara biraz daha yakından bakalım. İlk sırada mekansal bellek var. Bunu filin kendi içindeki doğal bir GPS sistemi gibi düşünebilirsiniz. İşte bu sistem sayesinde o devasa savanalarda yollarını kaybetmiyorlar. Peki, bu GPS nasıl çalışıyor? Şöyle ki, yıllar önce buldukları bir su kaynağının yerini nokta atışı hatırlayabiliyorlar. Uzun, mevsimsel göç yollarını ezberlerinde tutuyorlar ve en önemlisi bu hayati coğrafi bilgiyi genç nesillere, yavrularına aktarıyorlar. Düşünsenize, özellikle kuraklık zamanlarında bu bilgi kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıyor. Mekanı hatırlamak bir yana, bir de işin sosyal boyutu var. Fillerin o karmaşık sosyal dünyalarında yollarını bulmalarını sağlayan asıl anahtar sosyal bellekleri. Peki sosyal bellek ne demek? Kendi ailelerinden 30'a yakın üyeyi tanıyabiliyorlar. Yüzlerce fil arasından hangisi dost, hangisi yabancı bunu ayırt edebiliyorlar. Kendilerine tehdit oluşturan bireyleri unutmuyorlar, hatta ölenlerin yasını tutuyorlar ki bu da ne kadar derin duygusal bağlar kurduklarını gösteriyor. Yani bu sadece kim kimdi meselesi değil, sürünün bütün politikası, işbirliği ve savunma stratejileri işte bu belleğe dayanıyor. Mesela bakın, etolog Cynthia Moss'un gözlemlediği şu olay inanılmaz. Tina adında genç bir fil vurulduğunda annesi ve sürüdeki başka bir dişi onu kaldırmaya çalışıyor. Hatta öldükten sonra bile ağzına ot koymaya çalışıyorlar ve bütün gece cansız bedeninin başında bekliyorlar. İşte bu sadece bir hatırlama eylemi değil, çok derin bir kederin, çok güçlü bir bağlılığın göstergesi. Gelelim üçüncü önemli bellek türüne, işitsel bellek. Bunu hayatta kalmak için kullandıkları çok özel bir risk filtresi olarak düşünebilirsiniz. Sistem çok basit aslında. Yeni bir ses duyuyorlar, bu sesi bir deneyimle, yani tehdit mi yoksa güvenli mi diye eşleştiriyorlar. Yıllar sonra bile bu eşleştirmeyi hatırlıyorlar ve sonuç, tehdit olarak kodladıkları seslere karşı hemen savunmaya geçiyorlar, zararsız olanları ise hiç umursamıyorlar. Hatta araştırmalar o kadar ileri gidiyor ki, farklı insan dillerini ve ses tonlarını bile ayırt edebildiklerini gösteriyor. İnanılmaz değil mi? Peki, tüm bu bellek türleri nerede birleşiyor? Sürüdeki en kritik rolde, matriarkta. Yani sürünün en yaşlı dişisinde. Kendisi adeta ayaklı bir kütüphane, yürüyen bir arşiv gibi. Düşünün, nesiller boyu birikmiş hayatta kalma bilgisi tamamen onun hafızasında saklı. Sürünün yaşayan kütüphanesi o. Özellikle işler zorlaştığında, kuraklık bastırdığında onun deneyimi sürünün en değerli hazinesi haline geliyor. Nereye gidilir, ne zaman gidilir, hangi tehlikeden nasıl kaçılır en iyi o biliyor. Ve bakın, bu laf boş bir laf değil. Deneyimli bir matriarkın hafızası, yaşam ile ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir sözü, rakamlarla kanıtlanmış bir gerçek. Şimdi göstereceğim veriler gerçekten çok çarpıcı. 2008'de yapılan bir araştırma, durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önceki kuraklıkları hatırlayan, tecrübeli, yaşlı bir matriarkın liderliğindeki sürülerde, kuraklık sırasında yavru ölüm oranı sadece %2. Evet, sadece %2. Ama lideri daha genç, tecrübesiz olan sürülerde bu oran tam %63'e fırlıyor. Aradaki fark gerçekten de yaşamla ölüm kadar keskin. Şimdiye kadar hafızalarının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Peki ama bunun bir sınırı yok mu? Yani o meşhur laftaki gibi bir fil asla unutmaz mı? Elbette sınırları var. Tıpkı biz insanlar gibi. Yaşlılık ve bilişsel gerileme onların da hafızasını etkiliyor. Aşırı stres ve travma da öyle.
Özellikle esaret altında yaşayan fillerin hafızası zayıflayabiliyor. Ve tabii ki kullanılmayan, artık önemsiz hale gelen bilgiler zamanla silinip gidebiliyor. Yani hafızaları yanılmaz değil. Peki, o zaman gelin şu en bilinen efsaneleri bir de gerçeklerle karşılaştıralım. Hızlı bir kontrol yapalım. İlk efsane, filler asla unutmaz. Gerçek ne? Bu bir abartı. Hayatta kalmak için kritik olan bilgileri, evet, olağanüstü bir şekilde hatırlıyorlar. Ama hayatlarının her saniyesini değil. Yani 10 yıl önce onları kurtaran su kaynağını unutmazlar ama o gün yedikleri her yaprağı hatırlamazlar. İkinci efsane. Bütün insanları aynı görürler. Bu kesinlikle yanlış. İnsan gruplarını seslerine, kokularına, hatta giydikleri kıyafetleri rengine göre bile ayırt edebiliyorlar. Yani körü körüne bir genelleme yapmıyorlar. Geçmiş tecrübelerine bakıp kimin tehdit olup kimin olmadığına karar veriyorlar. Üçüncü efsane. Esaret hafızalarını etkilemez. Bu da yanlış. Esaret altında yaşadıkları stres ve doğal ortamlarındaki uyaranların eksikliği, bilişsel fonksiyonlarını, yani hafızalarını ciddi şekilde bozabiliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. O güçlü zihinleri, esaretin asla sunamayacağı karmaşık, vahşi doğa için evrimleşmiş. Peki, tüm bunlardan çıkaracağımız sonuç ne? Fil hafızası bir efsane değil, evrimle bilenmiş gerçek bir hayatta kalma aracı. Ama her şeyi hatırlayan sihirli bir güç de değil. Seçici, amaçlı ve inanılmaz derecede güçlü bir bellek. Yani o meşhur deyim aslında çok da yanlış sayılmaz, sadece biraz basite indirgenmiş. Gerçek hikaye ise çok daha etkileyici. Peki, bu anlattıklarım arasında sizi en çok ne etkiledi? Onlarca yıl sonra bile bir su yolunu hatırlamaları mı, tek bir insan sesini ayırt edebilmeleri mi, yoksa bir matriarkın bilgeliğinin bütün bir sürünün kaderini değiştirmesi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler.